Atların hikayesi yalnızca bir türün hayatta kalma mücadelesi değil. Aynı zamanda insanlık tarihine yön veren bir macera. Bu hikaye 50 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da başladı. Peki bu küçük otobur nasıl oldu da imparatorlukları şekillendiren, savaş meydanlarını domine eden, kültürleri birbirine bağlayan bir güce dönüştü? Daha da ilginci, soyunun tükenmesinden binlerce yıl sonra nasıl geri döndü? İşte bu videoda atların evriminden insanlıkla kesişen inanılmaz serüvenine kadar her şeyi anlatacağız. Hazırsanız 4 nala gidecek bir hikaye başlıyor. Atlar yaklaşık 50 milyon yıl önce Eosen dönemde Kuzey Amerika'da ortaya çıktı. Atların evrimsel başlangıç noktası olan Eohippus köpek büyüklüğündeydi. 4 parmaklı ön ayakları ve 3 parmaklı arka ayakları olan küçük bir otoburdu. Bu canlı ormanlık bölgelerde yaşıyor, yumuşak yapraklarla besleniyor ve yırtıcılardan kaçabilmek için çevik bir yapıya ihtiyaç duyuyordu. Eohippus'tan sonra gelen türler zamanla açık alanlara ve otlaklara daha çok uyum sağladı. Mesohippus gibi geçiş türleri parmak sayılarının azalması ve bacaklarının uzamasıyla dikkat çekti. Bu onların daha hızlı hareket edebilmesini ve otlak yaşamına daha iyi uyum sağlayabilmesini getirdi. Yaklaşık 17 milyon yıl önce ortaya çıkan Merseyipus, at evriminde bir dönüm noktası oldu. Bu tür baskın olarak tek parmağa dayanarak yürüyebiliyor, karmaşık diş yapısıyla otlaklardaki sert otları öğütebiliyordu. Modern atların doğrudan atası olan Dinohippus yaklaşık 10 milyon yıl önce Kuzey Amerika'da ortaya çıktı. Boyutları modern atlara oldukça yakındı ve tamamen tek toynağa sahipti. Bu dönemde Kuzey Amerika'nın geniş otlakları atların büyüyüp gelişmesi için ideal bir yaşam alanıydı. Sonra buzul çağı başladı ve Asya ile Avrupa arasında karasal bağlantı oluştu. Atların bir kısmı Donan Denizi geçerek Asya'ya ulaşırken Asyalılar da aynı yoldan Amerika'ya ulaştı. Bunlar ilk Paleo-Amerikanlardı ya da bir başka deyişle Antik Kızılderililer. Buzul çağının sona ermesine yakın iklim şartlarının rahatlamasıyla bu ilk Kızılderililer yeni geldikleri kıtada avlanmaya başladılar. Peki ne avladılar? Tabii ki atları. Yaklaşık 10 bin yıl önce Kuzey Amerika'da atların soyu tamamen tükendi. Hollywood filmlerinde biz Kızılderilileri ve kovboyları hep at üzerinde gördük. Bu ayrı bir hikaye ama videonun içinde de buna değineceğiz. Atların evcilleştirilmesi insanlık tarihinin bir başka dönüm noktası. İnsanlar ata binmeye başladıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Buzul çağında Amerika'dan eski dünyaya geçerek yaklaşık 8 bin yıl boyunca özgürce dolaşan atlar nihayet insan zekasının odağına girdi. Ancak ilk evcilleştirme girişimlerinin amacı atları bir binek hayvanı yapmak değil, tıpkı sığırlar gibi etinden ve sütünden yararlanmaktı. Arkeolojik veriler atların 3500-4000 yıl önce Ukrayna'nın doğusundan Kazakistan'ın içlerine kadar uzanan geniş bir bölgede evcilleştirildiğini gösteriyor. Bu konuda en güçlü bulgular günümüz Kazakistan'ın Kostanay eyaletindeki Botay kültürüne ait kazılarda bulundu. Atlar arasında her zaman daha az agresif ve daha kolay yönetilebilenler insanlar tarafından daha fazla ilgi gördü. Bu özelliklere sahip olan atlar daha iyi bakım görme ve çoğalma şansına sahip oldular. Bu süreç sonunda genetiği insanla uyumlu şekilde çalışabilen evcil bir at tipi ortaya çıktı. Bu atların dikkat çeken kullanım alanlarından biri göçebelerin evlerini yani yurtlarını taşımalarıydı. Tekerlekli arabaların üzerine kurulan çadırlar atlar tarafından çekiliyor. Bu sayede göçebeler Türkistan düzlüklerinde büyük bir mobilite kazanmış oluyordu. Bahsettiğimiz esas dönüm noktası biniş için kullanılan basit ekipmanların geliştirilmesiyle oldu. Başlangıçta atların kontrolü iplerden veya basit derilerden yapılmış kayışlarla sağlanıyordu. Zamanla bu kayışlar ve gemler gelişerek binicilerin hayvanları daha etkili bir şekilde yönlendirmesine olanak tanıdı. Böylece savaş arabaları ortaya çıktı. Atlar savaş taktiklerini değiştirdi ve bir devrim yarattı. Üzengi ise medeniyetin gelişiminde kimilerine göre tekerlek ve baskı makinesi kadar önemli bir role sahip. Anadolu'dan Çin'e, Ukrayna'dan Hindistan'a kadar dünyanın farklı bölgelerinde ilk üzengi denemeleri görülmüş olsa da modern üzengi modeli milattan sonra 6. 7. yüzyıllarda ilk kez Avarlarda ortaya çıktı. Bu yenilik Avarlar aracılığıyla diğer Türk boylarına, oradan da Bizans'a ve daha sonra Araplara geçti. Türkistan'da geliştirilen bu yöntemler tarım, ticaret ve savaş tekniklerini kökten değiştirerek insanlık tarihine büyük bir etki yaptı. Asya bozkırlarının at binen, yay çeken halkları bu hız avantajını geliştirdikleri yeteneklerle birleştirerek savaşlarda üstünlük sağladılar. Bu sayede geniş toprakları yöneterek tarih boyunca büyük imparatorluklar kurdular. At, yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda
savaş stratejilerinin merkezinde yer aldı. Akrobatik yetenekleri sayesinde her yöne ok atabilme kabiliyetine sahiptiler. Bu da onlara ciddi bir avantaj sağladı. Aynı zamanda Türkler atların hızını, çevikliğini ve dayanıklılığını ustalıkla kullanarak düşmanlarını şaşırtan ve alt eden süvari birlikleri oluşturmayı başardılar. Bu taktikler onları savaş alanında benzersiz kıldı. Örneğin Hunlar, Göktürkler ve Moğollar atlı savaşçıların etkin kullanımıyla geniş topraklara hükmettiler. Atların Avrupa'ya yayılması öncelikle Hint-Avrupa halklarının göçleri sırasında gerçekleşti. Bu süreçte atlar tarıma dahil edilerek tarlaların sürülmesinde, yük taşınmasında ve ulaşımda devrim yarattı. Özellikle savaş arabaları ve daha sonra süvari birlikleri Avrupa'daki krallıklar ve imparatorluklar için vazgeçilmez hale geldi. Mezopotamya uygarlıkları atları savaş arabalarının çekiminde kullanarak büyük askeri başarılar elde etti. Mısır'da Firavunlar dönemi boyunca atlar hem askeri hem de sosyal statünün bir göstergesi haline geldi. Arap atları bu bölgede yetiştirilen en eski ve en dayanıklı türlerden biri. Bu atlar zamanla dünyanın dört bir yanına yayılarak günümüz yarış atlarının atası oldu. Çin ve Japonya'ya atların girişi Orta Asya göçebeleriyle olan temaslar sonucunda gerçekleşti. Çin hanedanlıkları atları askeri stratejilerinin bir parçası olarak kullanmaya başladı ve İpek Yolu aracılığıyla bu hayvanlar ticaret ve diplomasi ilişkilerinin önemli bir unsuru oldu. Amerika'da yaşayan atların neslinin 10 bin yıl önce tükendiğini söyledik. Bu kıtaya atların dönüşü 15. yüzyılda Avrupalı kaşifler ve sömürgeciler tarafından oldu. İspanyollar gemilerle getirdikleri atlarla ulaşım ve çatışma durumlarında yerlilere karşı büyük bir üstünlük sağladı. Özellikle büyük düzlüklerde yaşayan yerli kabilelerin bu atları ele geçirmesiyle onların da yaşam tarzları tamamen değişti. Bugün vahşi at olarak bilinen Mustang'ler bu dönemde kaçan ve serbest bırakılan evcil atların soyundan geliyor. Benzer bir durum Avustralya'da da var. Atların kıtaya girişi ise çok daha geç bir tarihte. 18. yüzyılda oldu. İngiliz kolonistler atları Avustralya'ya getirerek tarım, ulaşım ve hayvancılıkta kullanmaya başladılar. Ancak bu hayvanların serbest bırakılmasıyla doğada hızla çoğalıp vahşileşen sürüler Avustralya ekosisteminde büyük değişimlere neden oldu. Bugün Avustralya'nın ünlü vahşi atları olan Brumbiler bu süreçten kalma bir miras. Peki insan eliyle yapay seçilime uğramamış vahşi bir ırk kaldı mı? Günümüzde tamamen doğal yollarla evrimleşmiş bir at ırkı bulmak çok zor. Çünkü tüm atlar tarihsel olarak bir şekilde insan elinin değdiği ve bir dereceye kadar ıslah edilmiş hayvanlar. Bu konuyu 70-80 yıl önce anlatsaydık Brewozelski atlarını tek örnek olarak gösterebilirdik. Brewozelski atları doğada yaşayan son vahşi at türüydü ve tarihsel olarak insan seleksiyonuna uğramamıştı. Ancak 20. yüzyılda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için bazı popülasyonlar insanlar tarafından korunmaya alındı ve yeniden çoğaltıldı. Yine de bu tür doğal olarak gelişmiş en saf atlardan biri olarak kabul ediliyor. Akıllara şimdi belki yılkı atları da geliyordur. Onlar da aslında Mustang'lerin ve Brumbilerin kaderini yaşıyor. İnsan eliyle evcilleştirilmiş atların doğada serbest kalmış halleri ya da onların çocukları veya torunları. Kimilerine göre bu atların doğada serbest olarak yaşamaları sevinilecek bir şey olabilir ama bu atlar çoktan insan eliyle şekillendirilmiş ve insanla çözülebilecek ihtiyaçları oluşmuş atlar. Dolayısıyla uzun süre ve bu süre boyunca mutlu yaşamaları çok da mümkün değil. Ayrıca doğal kaynakları tüketim şekilleri ekosistem için zaman zaman bir tehdide dönüşebiliyor. Atların hikayesi yalnızca bir türün evrimi değil, aynı zamanda insanlık tarihinin önemli bir parçası. Bu videoda Eosen dönemden modern atlara, savaş meydanlarından göç yollarına kadar bu eşsiz hayvanın macerasını birlikte inceledik. Atlar geçmişte olduğu gibi bugün de insanlık için bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Eğer bu hikaye sizi de etkilediyse videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.